Merhaba, yine ilginç bir konuyla beraberiz. Ölümden sonra canlandırılan domuz beyinleri. Evet, çok ilginç bir konu ve beraber inceleyelim bakalım. Domuz beyni diriltmek söz konusu olunca vampir filmleri, The Walking Dead dizisi, Frankenstein romanı ve Z-Day gibi mobil oyunların etkisiyle aklımıza hemen zombiler ve hortlaklar gelebilir. Bu tür haberleri okuyunca eyvah laboratuvarda bu domuz beyni dirilttiler. Yoksa ölünce hepimiz taht oyunlarındaki yani Game of Thrones'taki ak gezenlere mi dönüşeceğiz diyebiliriz. Ancak korkunun ecele faydası yok. Aynı zamanda gereksiz yere abartılı bir korkuya kapılmaya da gerek yok. Domuz beyni diriltmek tamamıyla kazada kalbi duran insanları hayata döndürmekle ilgilidir ve bilim insanları ne bugün ne de gelecekte zombi yaratacaklar. Doktorların amacı hayat kurtarmak ve uluslararası anlaşmalarla kurulan etik kurallar da bu tür felaket senaryolarına izin vermeyecekler. ABD'li bilim insanlarını domuzların beyinlerini ölümlerinden 4 saat sonra kısmen canlandırdı. Bulgular ölümle yaşam arasındaki çizginin tartışılmasına yol açabilir ve Alzheimer gibi hastalıkların daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir. Deneyde beyin hücrelerinin ölümünün durdurulması başarıldı ve beyindeki bazı bağlantıların yeniden kurulduğu tespit edildi. Fakat beyinde bilinç ve farkındalık oluşmadı. Sürpriz bulgular beynin kan akışı durduktan birkaç dakika sonra geri döndürülemez bir şekilde işlevsizleştiği fikrinin sorgulanmasına yol açıyor. Deney nasıl yapıldı sorusuna bakalım. 32 domuz beyni bir mezbahadan alındı ve 4 saat sonra Yale Üniversitesi'ndeki bir ekip tarafından geliştirilen bir sisteme bağlandı. Bu sistem beyne nabzı andıran bir şekilde özel bir sıvı pompaladı. Sıvıda oksijen taşıması için yapay kan ve beyin hücrelerinin ölümünü durdurmak için ilaçlar vardı. Domuz beyinleri 6 saat boyunca bu sıvıyla beslendi. Araştırma neyi gösteriyor diye sorabilirsiniz. Nature dergisinde yayınlanan araştırma beyin hücrelerinin ölümünün azaltıldığını, damarların tekrar işlev kazandığını ve bir miktar beyin aktivitesi gerçekleştiğini gösteriyor. Beyin hücrelerinin birbiriyle iletişim kurduğu sinapsların da faal olduğu ortaya çıktı. Normal bir beynin ihtiyaç duyduğu kadar oksijen pompalanan domuz beyinleri, ilaçlara da canlı bir beynin vereceği türden tepkiler verdi. Bütün bunlar domuzların kafaları kesildikten 10 saat içinde gerçekleşti. Beyinlerin elektroensefalogram yani EEG taramasında bilinç veya farkındalık anlamına gelecek beyin çapında elektriksel aktivitesine dair bir bulguya rastlanmadı. Yani onlar hala ölü beyinlerdi. Ne öğrendik diye sorabilirsiniz. Araştırma beyinlerin nasıl öldüğüne dair fikirleri değiştirme potansiyeli taşıyor. Eskiden oksijen kesilmesiyle birlikte beyin hücrelerinin hızlıca öldüğü tahmin ediliyordu. Yale Üniversitesi'nden nörobilim profesörü Nenad Sestan, beyin hücreleri tahmin ettiğimizden daha uzun sürede ölüyor diyor ve ekliyor. Hücre ölümleri aşamalı olarak gerçekleşiyor ve bu süreçlerin bazıları ertelenebilir, durdurulabilir, hatta geri çevrilebilir. Şimdi burada bu deneyler etik mi diye sorabilirsiniz. Domuz beyinleri et endüstrisinden tedarik edildi. Yani deney için öldürülmediler. Fakat Yale'daki bilim insanları domuzların bilinç kazanmasından o kadar endişe duyuyorlardı ki beyinlere beyin aktivitesi azaltacak ilaçlar verildi. Beyinlerin yüksek derecede fonksiyon kazanıp kazanmadığı anlık olarak tespit edildi. Eğer beyinlerde bilinç faaliyetleri tespit edilseydi, anestezi içeren bir karışım kullanılarak deney sonlandırılacaktı. Nature'da yazan etik uzmanları bu alandaki çalışmalar için yeni düzenlemelerin yapılması gerektiğini, çünkü hayvanların ne canlı ne ölü olarak tanımlanabilecek gri bölgede kalabileceğini vurguladı. Bu deneyleri beyinden alınan ve deney kabına koyulan hücre kültürlerinde yapsak ya, aslında
İnsan beyni gibi karmaşık bir organı hayata döndürmek için bize bağlam lazım. Devrimsel tedavilerin ne kadar yararlı olduğunu ancak bütün beyinler üzerinde çalışarak görebiliriz. Her durumda o ölü domuz beyni diriltme deneyleri hem hayvanlar üzerinde yapılan deneyler hem de gelecekteki insanlı klinik deneyler açısından birçok etik sorunu beraberinde getiriyor. Örneğin hayvanlar üzerinde yapılan deneyleri denetleyen kurullar genellikle canlılar üzerindeki deneyleri düzenliyor. Sonuçta beyni ölüp de diriltilmiş hayvanların potansiyel haklarını düzenleyecek ve koruyacak yönergeler yok. Peki ya bilinç konusu? Sinir bilimciler insan bilincinin ne olduğu hakkında konuşmak bile istemiyorlar. Pozitif bilim sınırlarında kalmak için insan beyninin en önemli özelliği olan bilincin ne olduğunu araştırmaya çalışmıyorlar. Daha çok ilaç tedavisiyle sınırlı kalıyorlar. Evet, burada deney ne işe yarayacak diye soru sorabilirsiniz, onu da cevaplayalım. Bilim insanları bu araştırmanın Alzheimer gibi hastalıkları araştıran diğer bilim insanlarının işine yarayabileceğini düşünüyor. Beyin evrendeki en karmaşık yapılardan biri olsa da beyni dilimleyerek dondurmak veya beyin hücrelerini başka bir yerde çoğaltmak bu organın 3 boyutlu olarak nasıl işlediğini anlamamızı sağlamıyor. Bilim insanları uzun vadede kalp krizi veya doğumda beyne oksijen gitmemesi gibi durumlarda beynin korunması için yöntemler bulunmasının sağlanabileceğini düşünüyor. Araştırma beyinlerin nasıl öldüğüne dair fikirleri değiştirme potansiyeli taşıyor. Eskiden oksijenin kesilmesiyle birlikte beyin hücrelerinin hızlıca öldüğü tahmin ediliyordu. Yale Üniversitesi'ndeki nörobilim profesörü Nenad Sestan, beyin hücreleri tahmin ettiğimizden daha uzun sürede ölüyor. Hücre ölümleri aşamalı olarak gerçekleşiyor ve bu süreçlerin bazıları ertelenebilir, durdurulabilir, hatta geri çevrilebilir dedi. Beyin evrendeki en karmaşık yapılardan biri olsa da beyni dilimleyerek dondurmak veya beyin hücrelerini başka bir yerde çoğaltmak beynin 3 boyutlu olarak nasıl işlediğinin anlaşılmasını sağlamıyor diyor. ABD Ulusal Akıl Sağlığı Enstitüsü'nden Dr. Andrea Beckel ve Michener, beyne kan akışı sonlandıktan sonra beynin tekrardan iyileşmesinin sağlanması için bu tür araştırmalar önemli diyor. Fakat bunun için henüz erken. Öte yandan araştırmacıların hayvanlar öldükten 4 saatten daha kısa süre içinde bu deneyi başlatması ve beyin faaliyetlerini bastıracak ilaçlar vermemesi durumunda beyinlerin nasıl bir tepki vereceği de merak konusu. Evet, yine ilginç bir konuya değindik. Özellikle ben bu ölümden sonra canlandırılan domuz beyinleri konusunu Popular Science dergisinde okumuştum. Yanılmıyorsam da oradan okuduktan sonra bu araştırmayı yapmıştım. Gerçekten ilgimi çekti. Ne açıdan derseniz, yani bir ölüm gerçekleştiriliyor, ondan sonra beyin tekrar diriltiliyor ve bazı faaliyetler görülüyor. Çok ilginç geldi bana. Çünkü şöyle düşünebilirsiniz, yani bizim bilincimiz ya da irademiz dediğimiz şey beyinde oluşuyor ve o irade tekrar canlandırılabiliyorsa ki böyle bir durum oluşursa yeniden bir bedende bir insana aktarabiliriz gibi bir durum oluşuyor ya da beyin tekrar o şekilde canlandırılabiliyorsa diğeri aktarılıp tekrar şu hani Replikalar diye bir film vardı, belki izlersiniz, duymadıysanız ya da izlemediyseniz tavsiye ederim. Beyni bir bilgisayara aktarıyorlar ve oradan tekrar canlandırma, bir robot üzerine canlandırma yapılıyor. Bu tarz bir konusu var yani. İlginç bir film olduğu için izlemenizi de tavsiye ederim. Bununla ben bağdaştırmıştım bu olayı. Tabii bunu detaylı incelemek için de etik kurallar olayı devreye giriyor. Orada da bir çözüm üretilmesi lazım. Benim aklıma gelen, yani bu tamamen yine şahsıma ait bir düşünce. Benim aklıma gelen de şu:
Ölmeye yakın domuz olabilir ya da insanların rızası alınarak, yani ölmeye yakın birisinin rızası alınarak bu deneyler üzerinde uygulanabilir. Yani böyle çeşitli çözümler üretilebilir ama tabii önce etik kurallarla alakalı yasaların ya da kanunların gözden geçirilmesi lazım. Bu tarz ilerlemeler ne fayda sağlar? Yani ne gibi bir faydası olabilir? Alzheimer'a makale içinde bahsedildiği gibi fayda sağlayabilir. İşte doğumlarda yaşanan oksijen gelmeme gibi sorunlarda böyle bir fayda sağlayabilir. Yani faydası ve etik eksiklikleri giderdikten sonra bence uygulanabilir bir şeyler olabilir bu yöntemlerden diye düşünüyorum. Sonuçta ben de hayvanların bu şekilde katledilip bir deney içinde kullanılmasına kesinlikle karşıyım ama bilim ilerlemesi için bu tarz deneylerin de olması gerekiyor. Tabii böyle düzgün bir yolla olması gerekiyor diye düşünenlerdenim ben de. Gerçekten ilginç bir konu. Birçok ütopya üretilebilir. Şu anda da videoyu uzatmak istemediğimden kesiyorum aslında. Daha böyle değişik düşünceler de var aklımda. Mesela en basitinden bir tanesini daha söyleyebilirim. Bu şekilde canlandırma yapıldıktan sonra beynin dalgalarını önce bir şekilde kaydederiz bir yere, EEG taramasıyla mesela. Sonra bir sonraki deneyde de bu tarama verilerini bir şekilde aktarmayı, yani beyindeki o verileri bir şekilde aktarmayı çözebiliriz. Ya böyle ilerletilebilir. Yani bir bilgisayara bir aktarım sağlandığı zaman beyindeki verileri zaten birçok şey çözülmüş olur diye düşünüyorum. Ve bu tarz deneyleri de sağlıklı yaşayan bireylerde yapmak ne kadar etki sağlar onu bilmiyorum ama böyle ölü beyinlerde, tekrar canlandırılan beyinlerde değişik yani değişik böyle çözülmemiş şeylerin çözümü çıkar diye tahmin ediyorum. Tabii ki bir de şu olgu da var. Bilinç olgusu, bizi var eden bilinç, yani irade ve biz yapan şeyler diye düşünebilirsiniz. Bu canlandırmada gidiyor mu geliyor mu tam netleştirmek de doğru bir yola sevk eder diye düşünüyorum. Çünkü eğer bilincimiz gitti, öldük, tekrar beyin tarafında diriltildik, acaba geri gelen şey yine biz mi oluyoruz? Böyle sorular da meydana çıkabiliyor. Ya çok konuşulabilir ama maalesef videoyu kısa tutacağım. Belki ileride bir podcast'te beyinle alakalı bir şeyde bu tarz değişik yapıdaki şeyleri konuşuruz. Belki de bir gün yine canlı bir yayın açarım. O şekilde konuşuruz. Detaylandırırız bir şekilde diye tahmin ediyorum. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.